Karides Doktoru kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzda yeni aldığımız karidesleri akvaryum suyumuza nasıl adapte ediyoruz? Onları hangi aşamalardan geçiriyoruz? Uygulamalı olarak bunları göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Arkadaşlar, kaplan karideslerimiz Türkiye'de kaplan karides denildiğinde akla ilk gelen isim olan Recai Akkurt'tan geldi, sağ olsun. Şimdi bakın, kutumuz geldi. Karideslerimiz bu kutunun içinde. Şu an odamız aydınlık. O nedenle ben karides kutusunu şu anda açmayacağım. Akşam olmasını, odanın karanlık olmasını bekleyeceğim. Bunu iki sebeple yapıyorum. Hem karideslerin ışık nedeniyle stres yaşamaması için, hem de oda sıcaklığına kutumuzun daha çabuk gelmesi ve sıcaklık farkının ortadan kalkması için. Akşam görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi akşam oldu. Karides odamızda sadece loş ışık olacak kadar bir lambamız açık. Diğer tüm lambaları söndürdük. Karideslerimiz yaklaşık 4 saattir bu odada. Artık sıcaklıkla ilgili bir sıkıntımız kalmadı. Neden karanlık olmasını bekledik? Çünkü hepiniz mutlaka görmüşsünüzdür arkadaşlar. Akvaryumlarımızda ışıklarımızı bir anda açtığımızda karideslerimiz sağa sola kaçışır. Yani o anda ani ışığın bir stresini yaşarlar. Biz şimdi bu canlıları tankımıza koyacağız. Zaten yoldan geldiler. Stresli bir dönem geçirdiler. Biz bu adaptasyon sürecini ne kadar rahat atlatırsak o kadar iyi. Tabii ki buna başlayışımız, yani karidesleri ilk açış anımızda aydınlıkta olmamalı. O yüzden bu canlıları ben hiçbir zaman gündüz ışığında veya tüm ışıklar açıkken açmıyorum. Loş bir ışıkta açıp sonra yavaş yavaş ışıkları arttırmak karides adaptasyon sürecine en iyi şekilde başlamamızı sağlayacaktır. Böylece direkt rahat bir şekilde su alıştırma, adaptasyon kısmına geçeceğiz. Kutumuzu açıyoruz şimdi. Bakın, garanti olsun diye güzel şekilde poşetlenmiş. Bakın, sıcaklığını koruması için folyolara sarılmış şekilde canlılarımız. Mümkün olduğunca poşetleri sarsmadan ve yavaşça açacağım. İki ayrı poşetimiz var. Bir tanesinde turuncu gözlü siyah kaplanlar, diğerinde Royal Blue karideslerimiz var. Şimdi folyolarımızı açalım arkadaşlar. Karideslerimizi bir görelim. Bakın ne kadar profesyonel şekilde paketlenmiş, görüyorsunuz. Evet, birinci paketimizi açtık. Tüm canlılarımız burada. Gayet güzel şekilde hareketliler. Şunu kaldıralım. İkinci paketimizi de açalım. Bakın, karideslere şimdi biraz yakından bakalım. Hiçbiri sağa sola kaçışmıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hepsi sakin hareketler yapıyorlar. Tabii poşette olduğu için çok net görüntü alamadık şu anda. Şöyle biraz daha netlemeye çalışayım. Yani ışık, eğer ben bunu gündüz veya yüksek ışık altında açsaydım şu an sağa sola kaçışacaktı karideslerimiz. Ama o stresi yaşatmadık. Şu an oldukça rahatlar. Şimdi diğer paketimizi de açalım. Evet, diğer paketimizi de açtık. Bu paketimiz de hazır. Bakın, yine aynı şekilde karideslerimiz gayet sakin şekilde duruyorlar. Şimdi bu karideslerin bir kısmı, özellikle siyah kaplanların normalde satış boyunda değil de ben Recai abiden daha büyük göndermesini rica ettim. Çünkü biliyorsunuz büyük karidesler çok daha zor adapte oluyor. Ve biz bu çok daha büyük karidesleri suyumuza adapte etmeye çalışacağız. Bunları adapte edebilirsek zaten normal boydaki tüm karidesleri çok rahatlıkla adapte edebiliriz. Şimdi bunları hazırladığım bir bidon, bir kova tarzı bir şeye koyacağım. Ardından da su eşitleme işlemine başlayacağız. Şimdi şu önce siyah karideslerimi alayım. Onları poşetten çıkarayım. Poşeti kibarca kesiyorum arkadaşlar. Bu aşamaları mümkün olduğunca yumuşak hareketlerle yapmaya özen gösterelim.
Şimdi poşetimizin ağzını güzelce açtık. Bunu bir yakından görelim isterseniz. Bakın poşetimizin ağzı tamamen açık. Canlıları görebiliyoruz. Şimdi bu aşamada ışığı birazcık artıracağım. Yani aslında bu kısımlara karanlıkta devam ediyorum ben ama videoda karanlıkta göremeyeceğiz. O yüzden bu aşamada durdurup ışığı bir tık artıracağım. Siz de rahatça görebilin diye. Evet, ışığımı normalde yapmadığım şekilde açtım. Bakın bu aşamadan sonra poşetle beraber buradaki bidonumun içine koyuyorum canlıları. Ardından poşetin bir ucundan tutup kaldıracağım ve canlılarımı bidonun içine dökeceğiz arkadaşlar. Evet. Tüm canlılarımızı bidonumuza boşalttık. Dediğim gibi normalde ben bu aşamayı da çok daha karanlık bir ortamda yapıyorum. Ama videoda gösteremediğim için burada ışığı biraz açtım. Bakın bunlar turuncu gözlü siyah kaplanlarımız. Dediğim gibi büyük boyda canlılar. Yani satış boyu da aslında bu boy değil biliyorsunuz. Daha küçük canlılar geliyor satış boyu dedik mi. Evet, şu anda canlıları poşetten bidonumuza döktük. Normalde bu kısmı daha karanlık bir ortamda yapıyorum ben arkadaşlar ama görüntü alamadığımız için biraz daha ışığı artırıp görüntü alabilecek hale getirip o şekilde yaptım. Yine de odamın ışığının yarısından fazlası yanmıyor şu anda. Sadece görüntü alabileceğimiz kadar kısmı yanıyor. Bu aşamadan sonra şimdi artık bidonumuza tankımızdan su doldurmaya başlayacağız. Peki ne kadar su dolduracağız bidonumuza? Bakın şurası şu an bidonun içindeki su. Karideslerle beraber gelen su. Biz bunun 2 katı kadar suda akvaryumumuzdan çekeceğiz. Yani toplamda şu suyun 3 katı kadar. Şurası 1, 2, 3 tahminen şuralara kadar doldurmamız gerekiyor. Toplamda 3 kat hacme ulaştığımızda artık o su karidesleri akvaryum suyuna adapte olmuş kabul edeceğiz. Şimdi bu doldurma işlemini bir ucunda vana olan bir hava hortumu ve diğer ucu akvaryumun içinde oradan çektiği suyu yavaş yavaş bizim ayarlayacağımız hızda bidonun içine damlatacak. Bu vana burada çok önemli. Vanayı açarak kısarak istediğiniz hızda ayarlayabilirsiniz. Benim önerim bu 2 kat suyun bidona dolma hızının 2 saat veya daha uzun olması. Bu işlemi 12 saat hatta 24 saate kadar uzatan üreticiler var. Tabi nadir karidesler, pahalı karideslerde bu işlemler biraz daha uzun yapılıyor arkadaşlar. Biz şimdi damlama yöntemini ayarladık. Akvaryumumuzdan damlalar şeklinde suyumuz bidonumuza doluyor. Normal suyun 2 katı daha akvaryum suyu doldurduğumuzda artık canlılarımız akvaryumumuza eklenebilir olacak. Şimdi ben sistemi bu şekilde bırakıyorum. Yeterli doluluğa ulaştığında videomuza tekrar devam edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi 3 katına kadar geldi suyumuz. Artık suyumuzu kapatalım. Yeterince su doldurduk. Şu an su adaptasyon kısmında tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi bidonumuzu yukarıya alacağız. Bu aşamayı suyu bir yere döküp tüm karidesleri bir kepçeye doldurup direkt o şekilde de atabilirsiniz. Tek tek yakalayıp da atabilirsiniz. Bu kısım tamamen size kalmış durumda. Şimdi karideslere bir üstten bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi canlılarımız sakin sayılır. Bir iki tane hareketli canlı var ama geneli sakin durumda. Tabi dediğim gibi ben optimum adaptasyonu yapamadım. Ama yine de bence başarılı bir adaptasyon diyebiliriz. Şimdi bidonumuzu alacağız ve kepçe ile hızlı bir şekilde canlılarımızı akvaryumumuza koymaya başlayacağız. Bakın arkadaşlar, kesinlikle ama kesinlikle bu suyu akvaryuma dökmüyorum. Çünkü bu suyun içinde dışarıdan gelmiş bir su var. Hızlı şekilde kepçeyle canlıları yakalayıp tankıma bırakıyorum. Burası çok önemli. Bu suyu kesinlikle kullanmayacağız. Sadece karideslerimizi akvaryumumuza seri bir şekilde boşaltacağız.
Son bir canlımız, pardon 2 taneymiş. Son 2 canlımızı da aldık. Ve işlemimiz sona erdi. Evet, karideslerimizi tankımıza ekledik. Bakın mutlu şekilde geziyorlar tankımızda. Bunlar turuncu gözlü siyah kaplanlar. Önde bir tane daha var. Yan tankta da aynı işlemleri, aynı adaptasyon işlemleri geçiren Royal Blue karideslerimiz var. Bakın onların da rengi oldukça koyu. Artık o kadar ıslahtan geçmişler ki neredeyse siyah karideslerle karışacak duruma gelmişler. Onları da yan tanka koyduk. Aynı adaptasyon işlemlerinden geçirdikten hemen sonra. Tanklarımızda, ya bu tanklarımızda çok ciddi bir saç yosunu sorunu var arkadaşlar. Bunun çözümüyle ilgili çalışıyorum. Çözebilirsem sizlerle bunu paylaşacağım. Bakın burada yine Royal Blue karideslerimiz var. Turuncu gözlü siyah kaplanlarımız da burada. Bakın burada bir canlı var arkadaşlar. Bu canlının normalde rengi siyah ama benim toprağıma koyduktan bir süre sonra üzeri böyle kızıl bir hale geldi. Paslı bir görünüme kavuştu. Buna rusty formu deniyor. Siyah kaplanlar ve turuncu gözlü mavi kaplanlarda görülen bir durum bu. Üzeri canlının paslı gibi kırmızı bir renge bürünüyor. Benim gözüme çok hoş gelen bir form. Bu kadar güzel rusty formu alan bir canlım olduğu için çok mutluyum. Bakın bu canlıda da var mesela ama çok daha az var. Tabi bu da tanklardan tanklara değişebilen bir form. Mesela bu canlı ilk başlarda bu kadar kırmızı değildi. Şimdi biraz tankta vakit geçirdikçe daha da kırmızı hale geldi. İnşallah hepsi böyle olur. Çok hoşuma giden bir form. Videonun sonuna fotoğraflar ekleyeceğim tanktan. Onlara da bakabilirsiniz. Bu videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.